Evet, selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhabalar, 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 merhabalar. Bebek poposu yüzümle karşınızdayım. Hızlı bir tanıtım yayınıyla sizlerleyiz. Şimdi baya kalabalık bir kadro, bir tanıtım yayını olacak kendisi. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi önce bir Discord ekibini tanıtarak başlayayım. Tigi, efendim söyleyeyim Lumi, Yinsan, Neji, Grim, Electus, Efe Tuncer kadrosuyla baya kalabalık Discord'tayız. Bir yandan bu arada bulunduğum ortamda da kalabalığım. Bir de şöyle bir kadro var. Ev ortamını da bir göstereyim sizlere hazırsanız. Ses gelmez ama evde de bayağı kalabalığız. Sağdan Edve tarafından tanıdığınız Enes Samet. Onun yanında Mehmet. Onun yanında Hakan, Kiryon. Onun yanında Hakan abinin eşi Gamze, Sıla. Ve ayaktaki at hırsızı Mr. Karbonat ortamdayız yani. Hem fiziksel olarak hem Discord olarak bayağı kalabalığız. Bugün ne yapacağız? Şimdi onu anlatayım. Bugün Edix tanıtımı yapacağız. Bu Edix tanıtımında sizlere sunucunun genel işleyişini anlatacağız. Genel sistemleri anlatacağız. Nelerin değiştiğini, nelerin yeni eklendiğini. Hiç bilmeyenler için de bir anlatım olacak. Daha önceden biliyor olabilirsiniz. Dev yayınlarını izliyorsanız zaten az çok biliyorsunuzdur neler yapıyoruz, neler yaptık. Peki burada mısın? Önce bununla başlayalım. Pigi'den bayılmış. Evet, buradayım. Bayılmamış. Okay. Buradayım. Arkadaşlar öncelikle şununla başlayalım. Abi bu sunucu nedir? Yani Edix burası ne? Burası Ed dünyasının ikinci resmi sunucusu oldu artık. Önceden X-Life adıyla yer alıyordu. Life piyasasında. Şimdi Edix ismiyle devam edecek. Sadece adı değil, neredeyse bütün sistemleri, bütün her şeyi elden geçirdik tekrardan, gözden geçirdik ve geldiğimiz bugüne gelmiş bulunmaktayız. Kendisi bir PvP-RP sunucusu. PvP-RP sunucusu ne demek? RP yapmanızın zorunlu olmadığı ama isterseniz RP'de yapabileceğiniz, PvP ağırlıklı, yani PvP'nin ağırlıklı olduğu, sistemlerin buna göre tasarlanmış olduğu bir 5M sunucusu. Kendisi 5M platformu üzerinde yer alıyor. IP ile girebiliyorsunuz. Basit bir Discord whitelist sistemi var ama non-VL bir sunucu değil ama aynı zamanda VL bir sunucu. Bu şekilde ağırlığın PvP'de olduğu fakat sadece PvP yapanların değil, yani bir nevi bir MMORPG PvP, yani yine bir ad server aslında bir noktada. MX server evet öyle denebilir ama yani bir noktada şöyle özetleyebilirsiniz abi olayı. Nasıl ad ve hani hard RP değil, arcade RP değil, ad RP. Burası da aynı şekilde. Yani bu tam bir aile sunucusu değil. Tam bir PvP sunucusu değil. Yani Grant gibi ama Grant değil. Aile sunucusu ama aile sunucusu gibi değil. RP değil ama işte Ed. Yani aslında kendi dünyamızdan bir tane daha yarattık. Ve çok farklı özelliklerle. Bugün de bunun tanıtımını yapacağız. Bu YouTube'a atılacak, bilmem ne yapılacak diye bu şekilde böyle bir yayınlı yapalım dedik. Emre'nin dünyaları evet çoğulu oldu artık. Şimdi devamında neyi hedefliyoruz? Abi hedeflediğimiz şey, ben notlar aldım kenara küçük küçük, onlardan okuyacağım. Ana hedefimiz burada her zaman eğlence ve o sevilen PvP aksiyonunu ön planda tutmak. Bir RP sunucuda bunu yapmak çok kolay olmuyor biliyorsunuz. Bizim sunucu da buna çok müsait bir sunucu değil. Edve. O yüzden Edix bunu keyifle yapabileceğiniz, bak pastaları da hazırlamışlar açılış için. Bunu keyifle yapabileceğiniz ve bunu yaparken de normal RP unsurlarının getirdiği streslerden yararlanmayacağız. Yani ben girmek istiyorum, adam vurmak istiyorum. Ben girmek istiyorum, farm yapmak istiyorum. Ben gireyim çok zengin olayım, millete artistik yapayım istiyorumun tam olarak karşılığı aslında. Şimdi en başta herkesin sorduğu şey kısmına geleyim. Bu işte para kazanma ve pay to win unsurlarına. Önce bundan başlamak istedim. Çünkü bir şeyleri tanıtırken ya da bir şeyleri anlatırken en başta bundan başlamak en doğrusu gibi geldi bana. Şimdi oyunda parayla alınan unsurlar var. Bu normalde şu ana kadar Ed dünyasında hiç yapmadığımız bir şey. Ed dünyasında hiç yapmadığımız bir şey olduğundan dolayı bunu yaparken ve ayarlarken, yani ne satın alınabilmeli, ne satın alınamamalı, oyuncuya parayla ne özellik sağlayabilmeliyiz, ne özellik sağlayamamayızları konuşurken kendi aramızda da çok birbirimize düştüğümüz kısımlar oldu ve en doğrusunu ve en düzgününü yapmaya çalıştık. Şimdi bunu en detaylısıyla anlatmaya çalışacağım size ki böylece kafanızda bilmediğiniz ya da soru işareti kalan bir yer olmasın. Şimdi burada parayla alabildiğiniz neler var onları anlatayım, sonra geri kalan kısmını anlatırken zaten aslında bu pay to win kısmını nasıl pay to skip'te tuttuğumuzu birazcık daha anlayacaksınız. Şimdi market kısmı her bir sunucunun klasiğidir. Önce bilerek bundan başlıyorum. Dediğim gibi bunları saklayıp sonradan pay to win'miş ya bu ortaya çıkarttırmak çok bizlik bir hareket değil. Sunucuyu para kazanmak için değil, sunucuyu dengeli bir ortam oluşturmak adına oluşturduk. Bu yüzden arada çok büyük bir fark ortaya çıktı. Şimdi burada gördüğünüz Edcoin dediğimiz şey bizim aslında parayla satın aldığınız şey sistemi. Bir Edcoin'in karşılığı yaklaşık 1 TL gibi bir şeye tekabül ediyor. Yani işte premium sistemi var. Bu premium sistemi dediğiniz şu özellikleri veriyor mesela. İşte araç kazalarında ön camdan uçmuyorsun. Teker patlamıyor, motor teklemiyor. İşte başlangıç konumu seçebiliyorsun. Red Zone'da ölünce %50 ihtimalle silahın yere düşmüyor. İşte balık tutma var. 2 kat para kazanıyorsun. Bunların ne olduklarını hepsini anlatacağım.
Normal bireysel XP 3 kat kazanıyorsun. İşte meslekler %50 daha fazla veriyor. Tablet görevleri %50 daha fazla XP veriyor. Ehliyet süre bittiğinde ehliyet otomatik yenileniyor. Fazla net puanı kazanıyorsun. Bunun gibi yararlar sağlayan şeyler var. Aynı zamanda bu arada bunu alıp birine de hediye edebiliyorsun. Yani mesela ID2 tıklayan. Ben Tige'ye bir tane VIP hediye edeyim buradan. Hayrını gör. Bu arada önceki dönemde olmayan Pay to Win kısmını anlatırken anlatsam iyiydi ama şu önemli. Eğer sizin bir şekilde bir VIP statüsünüz varsa bu premium'u üst üste alarak VIP statüsünü uzatabiliyorsunuz. Bunun gibi bir market sistemi var. Bu market sisteminde işte envanter boyutu büyütebildiğiniz çantalar. Bunlardan bir tanesi zaten oyun içi parayla alınabiliyor. Et Plus'lar aylık. Bir Battle Pass üyeliği var. Battle Pass 100 level'a kadar gidiyor. Ona da değineceğim. Bu gördüğünüz meslek beceri kitabı, Battle Pass seviye kitabı gibi eşyaları zaten halihazırda bu arada oyun içerisinde de elde edebiliyorsunuz. Bu çok önemli. Yani bunlar sadece hani satın al zınk diye önüne geç değil. Etkinliklere katıldığınızda, günlük ödülleri aldığınızda zaten bunları siz bedavadan da elde edebiliyorsunuz. Bir sattık araçlar kısmımız var. Burayı oldukça sınırlı tuttuk. Aynı şekilde aynı araçların 30 günlük kiralama sistemi var. Buraya geleceğim daha sonra. Boosting sisteminde geleceğim buraya. Kıyafetler var. İşte farklı görünen kıyafetler, kadın için olan kıyafetler var. Günlük erkek giyimle günlük kadın giyim var. Bunlar da her gün yenileniyorlar. Yani her gün 5 tane kıyafet geliyor. Bu kıyafetlerin bir listesi var. İçerisinde 500-600 tane kıyafet var bunun. Loop şeklinde beğendiğiniz bir şey varsa onu o gün mesela 20 tane alıp bundan aile kıyafetiniz yapabilirsiniz. Ya da aynı şekilde kendiniz için kullanabilirsiniz. Şimdi market kısmını burada bir tutturduk. Aynen Valo gibi düşünebilirsen bunlar oyuncu parayla alınabilen şeyler. Aynen öyle. Şimdi ilk başta bunu anlattım ki çünkü işin pay to win kısmı aslında gerçekten bu kadar. Bunun dışında parayla alabileceğiniz bir şey yok sunucuda. Yani parayla ekstra alabildiğiniz işte ben gideyim şuradan bir malikane alayım. Ben gideyim buradan bunu alayım. Kıyafetler falan hepsi kalıcı. Buradan bunu alayım. Bunu yapamazsınız. Etcoin'de aynı zamanda oraya çok güzel değindin. Etcoin'de aynı zamanda kasabiliyorsun oyunda. Oyunda bir etkinliğimiz var. Etcoin etkinliği. Bu Etcoin etkinliğiyle aha burada kendisi. Her gün saat 9'da oluyor. Her gün 20 Etcoin, 20 Etcoin, 20 Etcoin para kasabiliyorsun. Aynı şekilde. Yani aslında kendin de oyun içerisinde Etcoin kazanabiliyorsun. Aynı zamanda işte Battle Pass'ten, efendime söyleyeyim Battle Pass'in bedavasında da var bu arada bunlar. İşte saat ödüllerinden, günlük ödüllerden, referans ödüllerinden bunlardan da Etcoin'ler kazanabiliyorsun. Aynı zamanda işte normalde parayla alınamayan diye tabir edilen şeyleri de alabiliyorsun. Yani aslında parayla alınan her şey oyun içinde de neredeyse elde edilebiliyor. Böyle düşünebilirsiniz. Pay to win denilen kısım bu kadar. Dediğim gibi önce buna odaklanmak istedim. Kasa sistemini ilk başta kapalı tuttuk. Nedenini söyleyeyim. Kasa sistemini başta açmak, bu başka sunucularda ismini vermek istemiyorum çünkü kötüleyeceğim. Çok çirkin durumlara sebebiyet oluyor. Yani en başta kasaları bam 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 vurup böyle paraları yatırıp anladın mı? Ortalığı yok edip milletin mesela emeğiyle uğraşıp kastıkların önüne geçme durumu oluyor biliyorsunuz. Onu önlemek adına kasaları ilk hafta kapalı tuttuk komple. Aynı zamanda et puanı diye bir sistemimiz var. Oyunda durduğunuz her saat bir et puanı kazanıyorsunuz. Eğer tabii ki premiumsanız 2 kazanıyorsunuz, 3 kazanıyorsunuz ama maksimum bu kadar. Emek, aynen emek. Bu et puanlarıyla da alabileceğiniz kasalar var. Yani sadece normal para yatırarak değil, et puanıyla da kasa açabiliyorsunuz. Ve bu et puanları da oyun içerisinde oynadığınız saatlerle birikiyor aslında. Oldukça güzel, tatlı bir sistem. Kasa sistemi dediğim gibi kapalı. Normalde burada kasalar diye bir ekstra bölüm olacak. Fakat ilk etapta sizleri sıkıntıya sokmamak ya da kasan işletmeleri alacak oyuncular, birazdan onlara da değineceğiz. Onların önüne geçmemesini sağlamak için oyuncuların böyle bir sistem yapmaya uygun gördük. Market sistemimiz de bu şekilde. Envanterimiz aslında tanıyor olduğunuz bir envanter. Bu envanterin sadece ek birkaç özelliği var. İşte takas sistemi gibi benzeri. Mesela Tigi gel seninle bir küçük bir takas yapalım. Hiç bilmeyenler için. Mesela bir takas atalım. Hangi item'ı verecekseniz o item'ı ekliyorsunuz. Mesela ben sana şöyle bir maske vereyim. Hazır yapıyorsunuz. Bu MMO'lardan klasik bildiğiniz sistemlerdir. Karşı tarafta $1 koydu mesela. $1 koyduğu anda benim hazırım değişti. Verdik. Böylece aramızda $1'a Tigian'a maskemi satmış oldum. Böylece şeylerin de sonu bu. Sen bana onu ver, ben bana bunu vereyim. Bu bunu versin, bunu yoksun. Direkt dümdüz bir takas sistemi var. Elindekini 2 tane yapalım diyenlere kanmayın. Çökmesinler. O topu ver bir ışıkla yapalım falan. Bunları yemeyin. Aynı zamanda depolama için motel sistemi var biliyorsunuz. Motel sistemi şöyle çalışıyor. Motel sisteminiz normal bildiğimiz bir motel. Ama zaman içerisinde bu motelin kendi seviyesini ve level'ını arttırabiliyorsunuz. Kendi deposunu büyütebiliyorsunuz. Yani upgradable motel aslında. Gidelim motelimize. Bu motelde depoyu geliştirip
Buradan seviye 7'ye kadar arttırabiliyorsunuz bunu. Moteldeki deponuzu büyütebiliyorsunuz ve böylece hayvan gibi saklama kapasitesi olan bir yeriniz oluyor. En küçükten başlıyor. En büyüğe doğru adım adım level artıyor. Aynı zamanda burayı şundan gösterdim. Bir etkinlik kazandığınız zaman etkinlik ödülleriniz de buraya geliyor. Ve buradan güvenli bir şekilde etkinlik ödüllerinizi alabiliyorsunuz. Devam edelim. Sorulara en son geçelim. Hepsini anlatayım. Ondan sonra buna bitirmeye gelelim. Bir aile sitemiz bulunuyor. Ben şöyle Tekin'in yanına gideyim. Ne yapıyorsunuz? Bir aile kurabiliyorsunuz. Aile sahibi olabiliyorsunuz. Aile kurduğunuz zaman ailemizin ismi admin ailesi olsun. Aile kısaltması da edix olsun. Oluştur. Ailenizi kurduğunuz zaman ailenizin yapabileceğiniz belli görevleri var. Bu görevler karşılığında aldığınız belli ödüller var. Silah parçaları, silah kasaları gibi. Aynı zamanda ailenize para ve tecrübe puanı kazandıran görevler. Aileniz ne kadar büyükse o kadar hızlı görevleri yapabiliyorsunuz. Rütbeleri ayarlayabiliyorsunuz. Bu rütbelerin isimlerini değiştirebiliyorsunuz. Yani bu işte Mahmut kullanıcısı, birinci seviye kullanıcı, dandik kullanıcı. Anladın mı? Çinko karbon. Neler yapabilir onları seçebiliyorsunuz. Direkt düzenleyebiliyorsunuz. Ve bu şekilde rütbeler oluşturup, yetkiler oluşturup, mesela işte aile yetkilisi gibi rütbeler oluşturup işte neler yapabildiğini ayarlayıp bu şekilde kendi ailenizin sistemini oluşturabiliyorsun. Aynı zamanda aile savaş sistemi var. Daha diğer ailelere, büyük ailelere savaş açabiliyorsunuz. Onlarla şehrin her yerinde kapışabiliyorsunuz. Hani benimki daha büyük, seninki daha büyük olayının resmileşmiş hali. Aile bölgeleriniz var. Aile savaşlarında ele geçirdiğiniz bölgeler burada görünüyor. Onlardan haraç alabiliyorsunuz. Aile üyelerinizi online olup olmadıklarını, en son ne zaman oyuna girdiklerini, her şeyini takip edebiliyorsunuz. Ve genel tabii ki aile bilgilerinizi buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Kazandığınız etkinliklerin paraları da aile kasasına geliyor. Buradan çekebiliyorsunuz, edebiliyorsunuz. Buradan da bir sonraki eventleri görebiliyorsunuz. Bu şekilde ailenizi kurup ailenizi büyüterek aslında aile mantığını yapabiliyorsunuz. Aile savaşı dediğim gibi başka büyük ailelerle aranızda savaşarak birbirinizle şehirde gördüğünüz her yerde PvP atabiliyorsunuz. Yani karşılıklı ben en iyi aileyim, ben en iyi aileyimin tamamen aslında sonunu getirecek çok güzel bir sistem. Bunların dışında asıl önemli olan, asıl vitaminin kabuğu olan liderler tablosu. Aile sıralamasında belli bir skorun üzerindeyseniz, çok fazla bir skor istemiyor yani 1-2 günde kasabileceğiniz bir skor. Ayın sonunda ilk 10 ailedeyseniz, hatta şöyle anlatayım. İlk 10 aileye girdiğinizde belli bir puanın üstüne çıktığınız anda günlük alabildiğiniz ödüller oluyor. Yani günlük bir şekilde düzenli olarak buradan ödül alabiliyorsunuz. Size silahlar veriyor, zırhlar veriyor, bazı eşyalar veriyor ve bunlar ilerlemenize yardımcı oluyor. Bunun dışında her ayın sonunda ilk 3 aile, bu çok önemli. Bu arada aile sıralamasında ilk 10'un tamamı aynı ödülü almıyor. Birinci 10'uncudan farklı ödül alıyor. Şu şekilde ilk 3 aile çok daha özel ödüllere sahip oluyor. Bu özel ödüller nedir? Birincisi hiçbir yerden bulunamayan bir kasaya sahip oluyorlar. Birinci aile bu kasadan 3 tane, ikinci aile bu kasadan 2 tane, birinci aile bu kasadan 1 tane alıyor. Aslında her birinden yani toplamda birinci aile 6 kasa almış oluyor. 3 erkek 3 kadın ve kıyafet kasası olarak geçiyor bunlar. Bu kıyafetlere yalnızca ilk 3 aile ulaşabiliyor ve başka kimse ulaşamıyor. İster bu kıyafeti satar, ister giyer, şovunu yapar, havasını atar, keyfine bakar. Birinci sıradaki ailenin aynı zamanda diğer ailelerden farklı olarak elde ettiği bir araba var. Bu araba sayesinde de ikinci sıradaki aile de sanırım bunu elde ediyor. Böyle limuzin gibi bir urus. Bu aile bu urusu 30 gün boyunca kullanabiliyor ücretsiz olarak. Ve mesela öbür ay bir daha bininci oldu. Bir daha ilk üçteydi. Bu araba onda kalmaya devam ediyor. Yani aslında birinci ailenin birinci yani ilk üçte olduğunu belli eden belli başlı şeyler var. Ve bir de en önemlisi aile sıralamanın birinci ailesi şehrin en güzel evlerinden birinde oturuyor. Bizim Edve'den bildiğiniz Baron Malikanesi o aile kimse onun oluyor. Bir ay boyunca. Yani bu malikanenin sahibi aile sıralamasının birincisinin oluyor. Ve direkt onların evi haline geliyor. Onların aile evi haline geliyor ve burada yaşamlarını sürdürüyorlar. Bayağı da güzel bir yer bu arada. Aynen öyle. Yani eğer birinci aileyseniz bayağı bir statü ve force'u var. Onu söyleyebilirim. Devam edelim. Anlatmaya nerede bizim çocuklar? Selam. Oturdular keyfindeler. Çok çalıştılar. Çok çalıştılar. Dinleniyorlar. Aynen Playboy Mansion'ın sahibi oluyorlar. Aile savaşının şeylerinin yanında bir de etkinliklerimiz var. Şimdi burası bizim için çok önemliydi. Ailelerin bu kadar önemli olduğu bir serverda genelde ya da bu kadar fazla sistemleri olan bir serverda genelde bireysel oyuncular tutunmakta ve bir şeyler yapmakta çok zorlanıyorlar. Herhangi bir yaş sınırı yok. Herhangi bir mikrofon zorunluluğu yok. Keyfinize göre takılabiliyorsunuz. Burada etkinliklerimiz var. Etkinliklerimiz ikiye ayrılıyor. Bireysel etkinlikler ve aile etkinlikleri. Bireysel etkinlikler günün neredeyse her saati, her 40 geçesi var. Bu bireysel etkinliklere girdiğiniz zaman bir kere etkinliğe katıldığınız için zaten bir $5000 hediye alıyorsunuz her etkinliğe girdiğinizde. Her birinin minimum maksimum oyuncu sayısı var. Zırhla girilebilir, girilemez var. Silahları random geliyor. Yani gelen bir etkinlik tüfekle de gelebilir. Gelen bir etkinlik kamerayı almama gerek yok. Girdiğiniz zaman bunların hepsini kurcalayacak çok vaktiniz olacak. Gelen bir etkinlik tüfekle de gelebilir.
Tabancayla da gelebilir, SMG ile de gelebilir. Yani rastgele bir şekilde geliyor. Konumunu işaretleyerek o konumu görebiliyorsunuz. GPS üzerinde nerede olduğunu, gideceğiniz zaman nereye gitmeniz gerektiğini. Ki bölgeye gittiğiniz zaman zaten daha detaylı bilgiler orada var. Bölgeye gittiğiniz zaman aracı bırakabileceğiniz bir park yeriniz var. Etkinlikte aracınızı ortalıkta bırakmanıza gerek yok. Her türlü halledebiliyorsunuz. Bireysel etkinlikler mesela bakalım. Bu bireysel etkinlik Farakköy ölüm maçı. Minimum 5 kişiyle başlıyor. 35 oyuncuya kadar alabiliyor burası. En çok skor toplayan. Bu demek oluyor ki öldüğünüz zaman tekrar evlenebileceksiniz. En çok kill alan kazanıyor. Para ödülü olarak katılan sayısına göre 10 bin dolarla 70 bin dolar bir ödül veriyor. Eşya ödülü olarak da birinciye 10 tane AR mermi kovanı, 10 tane SMG mermisi, 10 tane pistol mermisi, 2 tane bandaj plus, 2 tane zırh plakası, 2 tane gelişmiş zırh plakasından rastgele bir uç arası. Rastgele bir şeyler veriyor mesela. Ve maksimum 7 oyuncu kazanabilir. Yani bu demek oluyor ki 35 kişi girerse ilk 7 bu ödülleri kazanacak. Ne kadar fazla kişi katılırsa o etkinliğe, etkinlik o kadar ödüllendiriyor. Bunlar bireysel etkinlikler. Bir de bunların aile versiyonları var. Şimdi bunlardan birazcık bahsedelim. Bu da en önemli bireysel etkinlik. Etcoin etkinliği. Bu etkinliğin kazananı hem 20 Etcoin kazanıyor, hem gelişmiş silah parçası, gelişmiş zırh plakası kazanıyor. Bayağı değerli bu arada bu eşyalar. Birinci ile 7.'nin alacağı ödüllerde fark olacak mı? Yok, hayır. Aynı ödülleri alıyorlar. Şimdi aile etkinliklerinde önemli etkinliklerden bir tanesi silah fabrikası. Silah fabrikası da silah üretimi ve zırh üretimi için gereken parçalardan size sağlıyorlar. Ve aynı zamanda sniper yalnızca ve revolver, bu arada bu da çok önemli, yalnızca buradan çıkıyor. Başka hiçbir yerden çıkmıyor. 6 kişi katılırsa ödülü yalnızca birinci alır. Mesela 12 kişi katılırsa ödülü 2 alır. Yani 5'e bölüyorsun, yukarı katlıyorsun. Böyle hesaplanıyor. Burada revolver silahını elde edebiliyorsunuz. Sniper'ları elde edebiliyorsunuz. Bu sniper'ların kullanıldığı yerler var. Revolver'ın kullanıldığı yerler var. Kullanılmadığı yerler var. Ve silah üretimi için gereken malzemeler bireyseller dışında aileler için buradan çıkıyor. Bireyselde 10 parça veriyorsa burada 100 parça veriyor bu arada, öyle söyleyeyim. Yani bir ay aileyi çok rahat doyuracak kadar veriyor ve burası ailelerin rahat kasabilmesi için sadece pistol. Yani sadece tabancayla bu bölgeye gelebiliyorsunuz. Başka hiçbir şeyle gelemiyorsunuz. Yani gidip de böyle biri önden tüfekleri kasıp burada 10 kişi çatıya tüfekle oturma olayına giremiyorlar. Çünkü yalnızca pistol, ne olursa olsun pistol ve burada öldüğünüz zaman tekrar evlenmiyorsunuz. Hayatta son kalan aile kimse o kazanıyor burayı. Ardından aile etkinliklerinden Rüzgar Çiftliği Savaşı. Bu en önemli aile etkinliklerinden üçüncüsü. 100 aile puanı veriyor size kazandığınız zaman. Aynı zamanda katılan aile sayısına göre 150 bin dolarla 750 bin dolar arası aile ödülüne para veriyor sizlere. Burası mesela tüfekle gelmiş. Yani burası tüfekle kapışacağınız bir bölge. Hayatta son kalan kazanıyor. 6 kişi giriyorsunuz içeri. 15 aile girebilir. Zırh kullanabiliyorsunuz. Zırh değiştirebiliyorsunuz. Bazı etkinliklerde zırh kullanımı açık. Yani bu zırhın mırhın her şeyin avantajından da yararlanabiliyorsunuz. Devam edelim. Film stüdyosu en önemli aile etkinliği. Birinci sırada. Verdiği ödülden de bunu anlayabilirsiniz. Ne olursa olsun kazananı minimum 600 bin dolar alıyor. Bu arada acayip iyi bir para bu arada sunucu için. 600 bin dolar bir günde alıyorsun, bunu düşün. Ve bu her gün var. Bir aileden toplamda 10 aile katılabiliyor buna. Maksimum minimum 3 aile gelmeden başlamıyor ve 16 kişi katılabiliyorsunuz. Yani müthiş kalabalık bir şekilde gidebileceğiniz bir etkinlik bu. Yaratık gibi gidebiliyorsunuz buna. Canavar gibi. Zırh kullanabiliyorsunuz. 200 aile puanı veriyor ve şu çok önemli. Bu aile etkinliği sona erdiğinde diyelim ki kazanan aile sizsiniz. Map'leri dönem dönem değiştireceğiz. Sunucunun dönemleri var. Mevsimlik dönemleri var. Aylık dönemleri var. Buralarda sürekli değişecek. Burası çok önemli. Mesela diyelim ki 16 kişi girdiniz buraya ve sizin ailenizden 5 kişi hayatta kaldı ve bu etkinliği kazandınız. Varsayalım ki 24 saat boyunca hayatta kalan bütün üyeler mesela G63 6x6 araca sahip oluyor. Ve bir sonraki Film Stüdyosu Savaşı etkinliğine kadar sende kalıyor bu araba. Ücretsiz olarak mesela G63 bir araban oluyor. Bir gün kullanabileceğin. Ya aslında baya güzel. En önemli şey burada 200 aile puanı. Aile puanı kasmak için günde 3 tane etkinlik var. Ve günde maksimum 400 aile puanı kasabiliyorsun. Hepsini kazansan dahi. Onun dışında silah dökümhanesi etkinliği var. Bu da çok önemli. Silahların hepsi tek bir yerden craftlanıyor. Silah craftları için önceden şöyle sistemler vardı X-Life dönemindeyken. İşte silah götü, silah gövdesi, silah başı, silah dipçiği, silah namlusu, silah... Böyle şeylerin hepsi ortadan kalktı. Bu çok basit bir sisteme döndürdük bunu. Silah parçası, gelişmiş silah parçası. Zırh parçası, gelişmiş zırh parçası. Çok basit, çok temel şeyler. Gidiyorsun, kazandığın silah parçalarıyla buraya geliyorsun. Parasını verip silah yapıyorsun. Silahını kullandın. Silah ne kadar kullanırsan o kadar eskiyor. Herhangi bir süreye bağlı bir eskime durumu yok. Gittin, silahın kırıldı. Geliyorsun buraya, tamir ettiriyorsun. Hayatına devam ediyorsun. Her gün gece 1'de bunun bir etkinliği var. Burası kiminse, yani burası hangi aileye aitse bütün gelirin, yani silah üretmek için, tamir için, geri kalan açılış detaylarına en son geleceğiz.
hepsinin %50'sini sen alıyorsun. Yani diyelim ki o gün 200 bin dolarlık, 500 bin dolarlık silah tamir edildi. 250 bin doları senin bunun. Sen kendin mesela aile olarak burayı kazandın. Gidip bütün silahların yarı fiyatına tamir ettirebiliyorsun gibi düşünebilirsin yani. Acayip güzel yani. Silah birkaç kez tamir edince tamir edilmeme gibi bir şey var mı? Hayır, döndürebiliyorsun silahlarını. Devam edelim. Kuşatmalar var. Kuşatmalar da Grant'tan aslında biliyorsanız informal mantığı. Kuşatmalar da şu şekilde çalışıyor. Ailece buraya katıldığınız zaman minimum 3 aile katılabiliyorsunuz. Maksimum 15 aile. 6 kişi gidiyorsunuz. Rüyamda görmüş gibiyim bunları. Her şeyin bize göre daha iyisini yapmak mantalitesinde yola çıktık bu arada incinmeden. Giriş ücretsiz, evet. Şöyle girdiğiniz zaman 5.000 dolar zaten katıldığınız için bir size bir ödül veriyor. 5.000 dolar çok sembolik bir görsel burada, farkındayım. Ama burada şöyle bir olay var. Bir sonraki bu bölgenin mesela işte Paleto kuşatması diyor ya, diyelim ki burası Paleto bölgesi. Bir sonraki Paleto etkinliği gelene kadar, ki ne zaman geleceğini görebiliyorsunuz saatini. Bu Lumberyard bölgesinin, Paleto bölgesinin saatlik 10.000 dolar kazancı var. Yani her saat aileniz 10.000 dolar ödüyor burası. Biri alana kadar. Siz burayı hiç salmadınız. Bütün Paleto kuşatması etkinliklerini kazandınız. Yani 24 saatte 240 bin dolar para ödüyor. Bu kuşatmalardan toplamda sanırım 4 ya da 6 ayrı bölge var. Hepsini aldığınız zaman bayağı 1,5-2 milyon dolar para ödüyor size günlük. Ya aslında deli gibi para kazanabiliyorsunuz. Minimum sayıya ulaşmazsa bir önceki kazananda kalmaya devam ediyor. Aynen öyle Batuhan. Ve böylece öküz gibi gelir elde ediyorsun. Bir de şunlar var. Şu çok önemli. Etkinliklere birkaç ekstra sistem ekledik. Etkinlik bölgesine yaklaştığınız zaman şeffaf oluyorsunuz. Yani bu şu demek, birisi asla RDM atamıyor, birisi asla VDM atamıyor. Arabayla geldiği zaman içinizden geliyor, geçiyor, gidiyor. Yani size VDM atma şansı yok. Üzerinize helikopter çaksın, kendi kendine ölüyor orada. Hiçbir şekilde oyunculara temasta bulunamıyorsun. Böylece sen ailenle bir yerde bulurken geldiler, girmeden sıktılar, bilmem ne oldu, arabayla vurdular, bizi ezdiler. Bunların hiçbirinin yaşanma ihtimali dahi yok bu arada, bunu söyleyeyim. Alan kırmızı görünüyor. Alan yeşile döndüğü anda içeri koşturuyorsun, giriyorsun. 10 saniyelik bir girme süresi var. Girdiğinde de bu arada yok o girdi, o bizim girişimizi kesti bilmem ne, bunların da şeyi var, çözümü var. İçeri girdiğinde etkinlik başlayana kadar herkeste siyah ekran görünüyor. Aynı anda herkesin ekranını açıyor. Aynı anda girseniz bile biri önce girdi, biri sonra girdi gibi bir şey yapamıyorsun. Yani içeri hep beraber girdiniz. Etkinlik başlayana ve girişler kapanana kadar, aynen onu atıyorum Marin. İçeri girdin, etkinlik başlayana kadar herkes siyah ekran görüyor. Ne zaman etkinlik başlıyor, o zaman siyah ekran kalkıyor ve herkes dövüşmeye başlıyor. Ona göre girdiğin yeri iyi seçmen gerekiyor. Yani böyle o beni arkaladı, o geldi bilmem ne yaptı, beni kıstırdı bilmem ne yaptı. Bunların hiçbirinin olma ihtimali bu yüzden ortadan kalkıyor. Aynı şekilde başka bir kuşatma. Bu kuşatmaların hepsi pasif kazanç veren yerler. Her saat varlar bunlar neredeyse, öyle söyleyebilirim. Bilim Stüdyosu'nun kendi kuşatması, ölüm maçları, silah fabrikaları ve bu şekilde dönen bir etkinlik zinciri var. Toplamda 36 civarı bir etkinliğimiz var. Her saat yapacak bir şey bulabiliyorsun yani. Bireysellere geleceğiz. Bireysel etkinlikler her saat var bu arada. Günde 22 tane bireysel etkinlik var her gün. Geleceğim. Sırayla ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi silahlar ve kullanım alanlarını ben bir göstereyim. Şimdi silahlar sadece silahı aldım, sıktım, vurdum değil. Silahların bir sistemi var ve silah seviyeleriniz var. Bu silahla Red Zone'da, Dark Zone'da, etkinliklerde birilerini vurduğunuz, öldürdüğünüz zaman bu silahların seviyesi artıyor. İsterseniz oyun içinde çok zenginseniz seviye atlayıp oyun içi parayla, bu arada hiçbir Metcoin, X para, dolar, euro, işte ne bileyim Japon, Afyon dinarı, öyle bir şey yok. Oyun içerisinde kendi paranızı vererek, yani normal oyun içinde kazandığınız parayı vererek silahlarınızı geliştirebiliyorsunuz. Silahlarınız 100 level'a kadar gelişiyor. 100 level'a gelmiş bir silah daha az sekiyor, daha fazla vuruyor. Yani siz taktiğiniz neyse ona göre ilerleyebilirsiniz. Hangi silahları geliştirmek istiyorsanız. Devam edelim. Bireysel oyuncular için yapabileceğiniz 6 adet farklı meslek var. Ana meslek. Bu mesleklerin hepsi birbiriyle bağlantılı. Bu meslekleri görmek için hemen şöyle sahile gidiyorum. Bu mesleklerin bazılarına EDV'den alışkınsınız. Oldukça güzel para ödüyorlar. Kendi seviyeleri var. Toplamda içinde 6 ana level'ı var. Yurt dışı kartıyla satın alım yapabilecek miyim beyefendi? Yapabilirsin. Şu şekilde lojistik işimiz var. Çiftçilik işimiz var. Karakol temizliği işimiz var. Denizaltı işimiz var. Sivice havacılık işimiz var. İnşaat işimiz var. Deniz temizliği işimiz var. İsterseniz uçakla turlar düzenlettirebilirsiniz. Para kazanabilirsiniz. İsterseniz deniz temizleyebilirsiniz. İsterseniz denizaltıyla sualtı araştırmalarına katılabilirsiniz. Tercih tamamen senin. Hangisini kasmak istiyorsanız her birinin verdiği farklı ödüller var. Mesela çiftçiliğe gittiğiniz zaman cüce sistemi için gereken tohumlardan elde ediyorsunuz. İnşaata gittiğiniz zaman oradan çıkan teller, makaralarla üretim malzemeleri elde ediyorsunuz.
Ve bu krab malzemelerinden çıkarıyorsunuz ve bunların her biri de farklı işlere yarıyorlar. Ve farklı alanlarda kullanılıyorlar. Örneğin kullandığınız tohumlar şu şekilde çalışıyor. O tohumları ekiyorsunuz. O tohumlardan elde ettiğiniz bitkilerden var olan bir juice işletmeniz varsa orada içecekler üretebiliyorsunuz. O sistemlere de yavaş yavaş gelelim. Bireysel oyuncular için ağırlıklı olarak tasarlanmış bir sistem bu. Tabii ki aile üyeleri de bunları kullanabilirler ya da yapabilirler. Bireysel oyuncular için yapılacak şey buna bitmiyor. Sadece bireysel oyuncular için tasarlanmış bir çete ve bir aile sistemi var. Polis sistemi var. Çok pardon. Bu da şu şekilde çalışıyor. Eğer bir aile üyesi değilseniz şeye geliyorsunuz. Polis merkezine geliyorsunuz. Polis merkezinden 10.000 dolara polislik mesleğine giriyorsunuz. Tabi bunun için aileniz olmaması lazım. Bu bireysel oyuncuysanız çalışıyor. Polis olduğunuz zaman ve sıraya girdiğiniz zaman şu sağ üstte görüyor musunuz? Şurada bir polis sembolümüz var. Bu polis sembolündeki sayı artıyor. Ve siz ailenizle soygun yaptığınız zaman sıradan o sırada ilk mesela 6 kişilik bir soygun yapıyorsunuz. İlk 6 polisi alıyor. Bir bu bölgeye gidiyorsunuz. O soygun bölgesinde önce hazırlık aşaması var. İllegal ve PD karşı karşıya geliyor. Ardından illegaller bölgede 2 kişi bırakıyor. Oradan uzaklaşıyorlar. Pusacakları planları neyse artık plan aşamasına geçiliyor. Ardından çatışma aşamasına geçiliyor. Çatışma aşamasına polisler takip ediyor. İllegal ilk ateşi istediği zaman edebiliyor. PD o vakte kadar ateş edemiyor. İllegal ilk ateşi ettiği zaman çatışma başlıyor. Kazanan taraf hem tecrübe kazanıyor hem para kazanıyor. Ve tecrübesi arttıkça daha büyük soygunlar yapabiliyor. Yani kasiyer soymaktan market soymaya geçiyor. Market soymaktan efendime söyleyeyim işte banka soymaya geçiyor. Oradan banka aracı soymaya geçiyor. Büyüyor da büyüyor. Ve her biri daha fazla paralar veriyor. Ailesiz soygun var mı? Var. Aile olmak zorunda değilsin soygun yapmak için. Bireysel 3 arkadaş bir araya gelip de soygun yapabilirsin yine. İlla aile olmak zorunda değilsin. Bir de aynı şekilde çeteler var. Çetelere üye olabiliyorsun. Bu çetelere üye olduğun zaman farklı malzemelerin üretimleri açılıyor. Neler olduğunu söylemeyeceğim. Bu üretim malzemelerini kendi çete bölgende satarak para kazanabiliyorsun. Eğer istersen rakip çetenin bölgesinde satıp daha fazla para kazanabiliyorsun ama rakip çete seni vurabiliyor ve malzemelerini alabiliyor. Bunlar da çok tehlikeliler. Çete ile aile arasındaki fark şudur. Aileler aile etkinliklerine katılabiliyorlar. Çeteler bambaşka bir sistem. Çetelerin kendi içinde bir para kazanma mekaniği ve dinamiği var. Devam edelim. Bir de unuttuğum bir tane var. Hemen ona geçeyim. Polislerde tecrübe şu işe yarıyor. Polisler tecrübe seviyesine bağlı kullanabildikleri arabalar ve kıyafetleri değişiyor. Polislerin tecrübesi arttıkça rütbe atlıyorlar. Daha iyi rütbelerdeki polisler daha havalı giyiniyorlar. Daha güzel zırhlara sahip oluyorlar. Daha keyifli arabalar sürüyorlar. Bu şekilde kendini de upgrade ediyorsun. Yani bir polis geldiği zaman ilk birinci seviye polis çaylak yeleğiyle bilmem neyle gelirken artı aldığı para da artıyor evet. Son seviye polis bayağı SWAT operasyon sorumlusu gibi geliyor oraya. Bir de itfaiye mesleği var. Bu yeni mesleklerden bir tanesi. Yeni eklediğimiz mesleklerden bir tanesi. Bu arada yarış başlıyor. Bunu da hemen anlatacağım. İtfaiye mesleği şu şekilde çalışıyor. Arkadaşlarınla beraber buraya geliyorsun. İtfaiye mesleği birbiriyle rekabet içerisinde bu arada. İtfaiye işini açıyorsun. Var olan yangınlar görünüyor. Daima her 10 dakikada bir sunucu 10 yangına tamamlıyor var olanı. Burada ekip arkadaşlarını çağırıp takım kurabiliyorsun. İş kıyafetini giyiyorsun. Yangın söndürmeye gidiyorsun. Yangını söndürüyorsun. 300 dolar ama gittiğin bölgede aynı anda 8 yangın olabilir. Yani 300 dolar çarpı 8'den 2400 dolara çıkabilir o. Yangınların boyutuna bağlı olarak. Gidiyorsun kendine itfaiye aracını alıyorsun. İtfaiye aracını aldıktan sonra çıkıyorsun yangına gidiyorsun. Lisansım olmadığı için kullanamıyorum tabii ki. Aynı şekilde var olan yangınları da R tuşuna basarak görebiliyorsun. Büyük bir yangın varmış Maymun ise tıklıyorsun. Bakıyorsun konumu nerede. Arabanı sürerek gidiyorsun. Söndürüyorsun. Hayatına devam ediyorsun. Yemek arabası yok hayır. Onun dışında sağ altta gördüğünüz gibi 5 saatte bir her gün alabildiğiniz 50.000 dolarlık bir ödül var. UI'nin kusuruna bakmayın. Burasının UI'yi düzenlenecek günlük ödül kısmı var. Her gün girdiğinizde düzenli aldığınız bir günlük ödülünüz var. Her 24 saatte bir sıfırlanan. Ve eğer mesela diyelim ki 10 gün arda arda girdiniz ama 11. gün kaçırdınız başa dönüyor. Böyle bir ekstra sistemde söz konusu. Bunlar dışında bir de şimdi biz çalıştınız amelelik yaptınız. Artık patron olma vaktiniz geldi. İşletmeler kısmına geliyorsunuz. Mekanik sahibi olabilirsiniz. Meyve suyu standı sahibi olabilirsiniz. Yakıt istasyonu sahibi olabilirsiniz. Araç kiralama kurumları var. Araç kiralama yeri sahibi olabilirsiniz. Bazılarının bildiği adıyla carsharing. Kendi arabalarınızı kiralıyorsunuz oyunculara. Oto yıkama sahibi olabiliyorsunuz. ATM sahibi olabiliyorsunuz. Bireysel alıyorsunuz bunları. Aynen bunlar aile işletmesi değil. Bireysel olarak alıp bunları işletebiliyorsunuz. Ve bu işletmeler sayesinde para kazanabiliyorsunuz. Oldukça keyifli şeyler var. Ve her birinin işleme sistemi çok farklı çalışıyor. Mesela ATM aldığınız zaman biri para yatırdığında ondan yüzdelik bir komisyon alıyorsunuz. Ama meyve suyu standı aldığınız zaman
gidip meyve suyu için gereken tohumları toplayıp onlara meyvelerini üretip onlarla juice hazırlayıp onları satmanız lazım. Aynı şekilde mesela mekanik olduğunuz zaman mekanik dükkanınızın fiyatlarını şunlarını bunlarını ayarlıyorsunuz. Araç kiralama yani car sharing aldığınız zaman kendi arabalarınız olması lazım ki onları kiraya verin. Ya bunun gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bir kontrol edelim. Galeri sistemini oldukça sade tutmaya çalıştık. Galeriden alabileceğiniz arabalar çok sınırlı çünkü arabaların çoğu car boost sisteminden alınıyor. Buradan kullanabileceğiniz bir ev soygunu sistemi var. Bunlarla gittikçe level atlayıp daha güzel itemler alabiliyorsunuz. Daha güzel droplar ve daha iyi paralar çıkarabiliyorsunuz. Bir de boosting sistemi var. Bu boosting marketinden alabildiğiniz boosting puanlarınızı her araba götürdüğünüzde ya da yarış kazandığında kazanıyorsunuz. Boost kasası alabiliyorsunuz. Bu boost kasası da nedir? Onu göstereyim hemen. Boost kasası şu. Boost kasası şuradan bir tane alalım örnek. Bunu siz yapamıyorsunuz ne yazık ki. Bu boost kasası şudur. Eğer şanslıysanız bu arada çok daha rahat bir şekilde kasa elde edebiliyorsunuz. Kasa elde etmek çok kolay. Kasadan çıkarmak biraz meşakkatli kısmı. Bu ilk etapta koyduğumuz bir boost kasası. Buna daha yenileri de eklenecek ilerleyince. Chiron, Performante 2018, M8, S63 AMG, mesela R8 gibi arabalara sahip olabiliyorsunuz. Ya da şanslıysanız $1000 alıp hayatınıza devam ediyorsunuz. Bu boost kasalarını aynı zamanda biriktirip başka oyunculara da satabilirsiniz. Siz mesela çok cenabet ve şanslısınız. Satın bu kasaları. Başkası alsın. Açalım bir tane. $1000'ımı aldım ve devam ediyorum. Bu arada dün denedik bunu. 20 kişi 10'ar kasa açtık. 2 kişi aldı araba. Birileri alacak. Böyle düşünebilirsiniz. Bunlar dışında üretim ve kral sistemine bir gelelim. Üretim sisteminde üretebileceğiniz bir sürü yan malzeme bulunuyor. Bunlar işlerden çıkan malzemelerden üretiliyor. Burada kumaş renkleri mesela enteresan. Yaptığınız işlerden, öldürdüğünüz NPC'lerden ya da bazı etkinliklerden boyalar kazanıyorsun. Bu sistem bir haftaya falan açılacak. İlk etapta bunu koymak istemedik ebozlamasınlar diye. Birazcık sunucuların durumuna bakmak istiyoruz bunlar için. Aynı kasalarla aynı mantık. Gidiyorsunuz boya çıkarıyorsunuz. Bulduğunuz boyayla kumaşı birleştirip kumaş yapıyorsunuz ve bunlarla birlikte bu eşyaları üretip kendi kıyafetlerinizi tasarlayabiliyorsunuz. Kendi kıyafetlerinizi yapabileceğiniz de bir sistem var yani sunucunun içerisinde. Bunları çıkarabileceğiniz yerler çok enteresan. Öncelikle bir tane Rezon sistemimiz var. Rezon sistemi şu şekilde çalışıyor. Rezon'a girdiğiniz zaman hem haritanızda görüyorsunuz Rezon'un bölgesini hem de ekranınızın üst kısmı kırmızıya dönüyor. Tam şöyle monitörün üstüne bakın şuraya. Kırmızıya dönüyor. Ben bu Rezon'dayım anlamına geliyor. Rezon'da herkes birbirine vurabiliyor, öldürebiliyor. Lootlamak şu şekilde çalışıyor. Bir oyuncuyu lootlayacağınız zaman onu at, bunu at. Yok internetin fişini çekti, yok annem banyo yaptıracak. Bunlar yok. Soy yapıyorsunuz abi F3 oyuncu işlemlerinden. Oyuncunun çantasındaki bir item'ı %50 ihtimalle çekiyor. Ve o item'dan ne kadar varsa tamamını çekiyor. Adam diyelim ki envantere slotları böldü böyle mermi. Sen mermiye denk getirdin. Envanterdeki bütün mermileri dınk diye alıyor. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Birbirinizle sabah akşam PvP atabileceğiniz bir yer burası. Bir de bunun Dark Zone versiyonu var. Dark Zone şu şekilde. Dark Zone buradan daha beter. Haritada belli yerlerde bulunan fast travel noktalarından şehre farklı yerlerine seyahat edebiliyorsunuz. Diğer fast travel noktalarına. Ücretsiz bir şekilde Dark Zone'a gidebiliyorsunuz. Dark Zone'a gittiğiniz zaman burası Dark Zone adası. Bu adanın üzerinde yavaş yavaş süzelim. Belli başlı NPC'ler var. Bu NPC'ler sizi öldürmeye can atıyor. Belli başlı yerlerde kasalar var. Evet mesafeye göre fiyat değişiyor. Belli başlı kasalar var. Bu kasalar ve NPC'ler çoğu yerde olmayan dropları atabiliyor size. Belli bir şansla. Bu adaya iniyorsunuz. İlla paraşüt açmak zorunda değilsiniz bu arada. Ailenizle beraber hep beraber aynı anda da aynı yere atlayabilirsiniz. Fall damage yok onu söyleyeyim. İndiğiniz zaman burada NPC'ler var. Bu NPC'leri öldürüyorsunuz. Mesela bir tane şurada var. Şimdi bir adminliğimden yararlanan. Bu silah NPC'lerin hepsinin silahı farklı oluyor. Sniper'ı olan da var. Shotgun'ı olan da var. Bazıları dınk diye tek atabiliyor. Dikkatli olmak lazım. Bir tokatlayalım. E'ye basıyorsunuz. Şanslıysanız bir şeyler buluyorsunuz. Aynı zamanda buradan nerede olduklarını göstermeyeceğim. Random spawn olan saatte bir çıkan kasalar var. Bu kasalardan ekstra şeyler de elde edebiliyorsunuz. Bu elde ettiğiniz kasalardan çıkan malzemelerle de yine aynı şekilde değerli şeyler üretebiliyorsunuz. Bunlar dışında bir de sadece bunlarla sınırlı değil şeyimiz, red zone'umuz. Otoyollar da red zone. Şehirden bir yerden bir yere giderken hızlı gitmek için otoyolları kullanırsanız dikkatli olmanız gerekiyor. Şurada spoiler'da daha önce paylaşmıştık bunu. Otoyollarda ise bazı uyarılar var. Los Santos'tan ayrılıyorsunuz. Sınırın dışına çıktığınız anda polisin görev bölgesine ayrılacaksınız. Polisin müdahale etmediği otoyollarda can güvenliğiniz için karşına çıkabilecek haydutlara karşı dikkat ediniz. Yani otoyollarda yol kesip diğer oyuncuları soyabiliyorsunuz. Bunu otoyolların herhangi bir yerinde yapabiliyorsunuz. O yüzden otoyoldan gitmek çok güvenli bir sistem değil. Bu arada silahlar çok vuruyor. Yani öyle 3 kişi
Cross'u koyup taradı mı şoförü büyük ihtimalle mefta olursun. Bu gişelerin aynısından tam şurada red zone'un bitişi. Burada da var. Buradaki biraz daha vahşi. Sınır dışına çıkıyorsunuz. Şerif devleti dışına çıkıyorsunuz. Dışarı dikkatli olunuz. O göze dikkat et. Siktir git. Polisleri soyamıyorsunuz. Polisler otoyolda görünmez oluyorlar. Bunun dışında ev sistemimiz var. Sarılar aile evleri. Bunlar ele geçirilmemiş çete bölgeleri. Bunları çeteler ele geçirip satış yaptıkça renkleri değişiyor. Hangi çete satış yapıyorsa. Yeşiller bireysel olarak sahip olacağınız evler, olabileceğiniz evler. Morlar apartman daireleri. Sarılar da aile evleri. Bu şekilde çalışabiliyorsunuz. İş yapabiliyorsunuz. Bunun dışında dediğim gibi günlük ödül sisteminiz var. Ekstradan bonuslar alabileceğiniz saat ödülleriniz var. Referans ödülleriniz var. Battle Pass'in ücretsiz kısmı var. Üst tarafı tamamen ücretsiz. Odyssey Plus Premium'lar veriyor. İşte Desert Scarf kasaları veriyor. Gıda kasaları veriyor. Zırh plakaları veriyor. Silah parçaları veriyor. Bir sürü hediye veriyor. Aynı şekilde aşağıdaki kısmı da Premium kısmı. Buradan da bunu yapabiliyorsunuz. Yan taraftaki görevleri de tamamladığınız zaman diyelim ki görevleri yaptınız ve bitti. Tekrardan isterseniz Edcoin ile yenileyebiliyorsunuz bu görevleri. Yani hızlı hızlı kasabilirsiniz. Keyfinize bağlı. Şimdi bir de şu sistemi de anlatayım. Oyunda benim en büyük gördüğüm eksiklik AFK olduğun zaman hiçbir şey kazanamaman. Aslında sunucuda var olarak sunucuya istatistik sağlıyorsun. Ama hiçbir şey kazanamıyorsun. Bizde şöyle bir AFK sistemi var. İsterseniz marketlerden birinci seviyesini satın alabilir. İsterseniz değerli malzemeler bulursanız bunları craft edebilirsiniz. Craft edebildiğiniz şeylerle balık oltasını satın aldınız. Atıyorsunuz oltanızı, gidin yatın uyuyun. Şu an her 5 dakikada bir karakteriniz otomatik olarak para kazanacak. Yattın uyudun. Sabah uyandın, parası cebinde duruyor. Burada bu arada diğer oyuncuları şeffaf görüyorsun. Yani bir oyuncu gelip seni ezemez, rahatsız edemez, bir şey yapamaz. Böyle kalıyorsun. Hayır, kafana sıkamaz. Silah çekemezsin şehir içinde. Silahı eline alıp doğrultamıyorsun. Elini alabiliyorsun, doğrultamıyorsun. Arabayla ezmeye çalıştığın zaman içinden geçiyorsun. Acıkmıyorsun. Böyle duruyorsun. Kazmada maden sistemi için kullanılıyor. Bir maden sistemimiz var mesleklerden. O kadar çok şey var ki anlatmayı unuttum. Birçok şeyi de oynarken keşfedeceksiniz. İşte banka aracı konumları var, bilmem neleri var. Madene gidiyorsunuz. Böyle girişini bulayım şunun. Madene dalıyorsunuz. Burası birinci seviye bölgesi. Derinlere gittikçe daha ileri seviyeleri de var. Ben de bu kadar karanlık olduğuna bakmayın. NV'den dolayı. Kazarak burayı eşyalar çıkarabiliyorsunuz. Buradan çıkardığınız eşyalarda daha değerli eşyaları craftlayabiliyorsunuz. AFK düşme olayı yok. Karakterinizi bıraktığınız zaman 10 dakika sonra AFK'ya geçiyor. Tek farkı şurada kırmızı bir şekilde AFK yazıyor. Falanlar filanlar. Sağ alttaki para AFK kalınca geliyor mu? Geliyor. Sunucuda var olmanız yeterli. Şimdi bir Discord'a göz atacağım hızlıca. Evet, sunucunun açılış tarihini söylüyorum o zaman. Var mı tahmininiz sunucunun açılış saatiyle ilgili arkadaşlar? Sunucunun açılış tarihi şu an arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bu aynı zamanda bizim sunucu açılış videomuzdu. Bu yayın bittiği anda sunucuya girip oynayabilirsiniz. Eğer perm almak istiyorsanız, evet şimdi. Eğer perm almak istiyorsanız şu şekilde Discord üzerinden kendinize Edix Whitelist permi alabilirsiniz. Kapasana abi ya yine. Ve bu aldığınız permle sunucuya giriş yapabilirsiniz. Hızlı girenler düşük ID'leri alır. Bilginiz olsun, sunucu 512 kişiye kadar kaldırıyor. Dolarsa onu 1024-2000 yukarılara götürürüz. Bana ID sat diye geldi bak hemen. Hayırlı uğurlu olsun. Banlar kalktı bu arada, evet. Hayırlı uğurlu olsun. Ne zaman açılıyor? Şu an. Şimdi. Discord'umuza gelip bütün bilgileri oradan edinebilirsiniz. Ünlem server yazın. Yavaş. Discord botu patlattınız, yavaş. Aynen. Ünlem server yazarak Discord'a gelebiliyorsunuz. O Discord'da bütün bilgiler yer alıyor. Eğer bot linki vermezse discord.gg/edv Discord'umuz. Hayırlı uğurlu olsun. Artık ben yayını kapatıyorum. Bundan sonra siz de. Sizleri çok çok öpüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonra daha diğer güncelleme ve tanıtım yayınlarıyla karşınızda olacağımıza eminim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Benden bu kadar. Keyifli oyunlar. Bay bay.